Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bice dinleyeceğiz. Low Bice'in biliyorsunuz son çıkarmış olduğu Outstanding Power albümüne başlamıştık. Ve şu an sanırım 10. şarkıyı dinleyeceğiz ve 2 tane şarkı kalacak bundan sonra. O 2 taneden sonra da albümü komple bitirmiş olacağız. Fakat albümü bitirmemiz bir şey değiştirmiyor. Bütün bu albümü değerlendirebileceğimiz ayrı bir video yapmayı planlıyoruz. Görüyorsunuz topluluk mesajlarında ve yorumlarda konuşuyoruz. Bütün hepsini değerlendireceğimiz bir video hazırlayacağız. Bir dizilim olduğunu, bir anlamı olduğunu düşünüyoruz albümün. Belki de yoktur ama o ekipten olmamasını beklemek biraz imkansız. O yüzden biraz albümün böyle derinlemesine inceleyeceğimiz bir video hazırlayacağız. Bakalım Wheels on Fire parçası, şu an dinleyeceğimiz parça bize neler hissettirecek? Gelin hep birlikte görelim. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım. Hmm. Ah. Ah. Çok özür dilerim. Hep dedik ya, en başa aldım bu arada, bunun için kusura bakmayın. Hep dedik ya ne kadar çeşitliliği olan bir albüm. İşte size bir tane daha örnek şarkı. Daha rock tınlayan harika bir şarkı dinliyoruz. O en başa aldım, kusura bakmayın, tekrar başlayalım. Riff'e bakın. Çok özür dilerim. 10 saniye geri aldım. Bak dinleyin. Bahsettiğim şey bu. Wow. Wow. Bas. Fami. Özür diliyorum, yine geri aldım. Fami'yi dinler misiniz? Hatta ben de sesi açayım bir saniye şuradan. Komple. Buradan da sona kadar açık. Evet, tamam. Şimdi başlayalım tekrar. Fami'yi dinleyin. Bak. Ah.
Asami. Wow. Ah, mükemmel bir şarkı dinledik. Yine dediğim gibi ya bu albümdeki çeşitlilik her zaman bahsediyoruz. Harika düzeyde. Öncelikle şarkı tipik low bite hızında değildi. Dikkat ettiyseniz. Daha çok 70'lerin sonu 80'lerin başındaki Thin Lizzy ya da Whitesnake havasını taşıyordu daha doğrusu diyebiliriz. Hard rock ağırlıklı heavy metal. Çünkü hala metal kimliğin vardı diyebiliriz şarkıda. Eee, 135-140 BPM civarında orta üst tempolu ilerledi. Dikkat ettiyseniz albümdeki diğer parçaların aksine o hani 180-200 BPM'lere çıktığı bir durum var. Onların aksine bu şarkı daha böyle nefes alma noktası gibi kurgulanmış. Fakat hala drive eden bir tempo vardı ve duyduk. Ballat arası gibi değil ama mid tempo groove parçası diyebiliriz. Riffler o dolgun hard rock tınısını vermesi için low end vuruşlar ve oldukça belirgindi ve mix ve riff yazımı sayesinde dolgun alt frekans hissi vardı. Enstrümantal detayları da şarkının ana karakterini belirleyen şey ikili harmonilerden bir tanesiydi yine. Tin Lizzy tarzı, o twin gitar melodileri çok baskın bir şekilde duyduk dikkat ederseniz. Genellikle low bass şarkılarında biliyorsunuz gördüğünüz o agresif shred yerine bu parçada yine melodik bir bluesy yaklaşım vardı. Midori'nin solo kısamlarında yine o meşhur vibratoları, teknik hızı var ancak şarkının ruhuna uygun olarak daha böyle kontrollüydü diyebiliriz. Ama yine de Midori bu. Ben buradayım diyordu açıkçası. Haruna tarafında yine mükemmel bir harika bir makine gibi işleyiş vardı. Çift cross yerine daha böyle straight rock groove artı yer yer hafif swing hissi veren e, veya düz four on the floor rock vuruşlarını tercih etmişti. Hi-hat oyunları ise şarkının groove hissini artırıyordu diyebiliriz. Bass tarafında mükemmel bir Fami dinliyoruz. Bu albümün geneli için söylüyorum. Burada da bu şarkıda da öyleydi. Şarkının hızı düştüğü için Fami'nin bas yürüyüşü çok daha net duyuluyordu ve belirgin hale geldi açıkçası. O alt frekanslara dolduran, şarkıyı yürüten bir bas hattı vardı yine. Yer yer walking bas hissi bile var diyebiliriz. Eee Albüm genelindeki yüksek tansiyonu düşürüp dinleyiciyi stadyum rock atmosferine sokması en büyük vurucu noktalardan bir tanesiydi diyebilirim şarkı için. Dinleyiciyi yormadan groova sokuyor. Fakat dikkat ederseniz enerji değil agresyon düşüyordu. Ve dediğim gibi bu Asami vokal kısmında yine mükemmel bir iş çıkarmış. Yüksek perdeli çığlıklar yerine daha böyle orta tonlu, güçlü, soulful bir rock performansı sergiledi diyebilirim. Nakarat kısmı çok akılda kalıcı ve eşlik etmesi kolay bir yapıdaydı diyebiliriz şarkı için. Solo bölümünde yine o klasik harmonize yapı grubun ne kadar teknik çalabileceğini bize onu gösteriyor zaten her zaman grup da. Burada ne kadar teknik çalabileceğini değil, ne kadar lezzetli besteleyebileceğini de kanıtlar nitelikteydi. Biliyorsunuz bu grubun artık biz sadece hız değil, şarkıda yazıyoruz deme şekilleri var ve onu bu şarkıda da yine demişler. Bu parçada dediğim gibi low bass güçlü olmak için hıza ihtiyaç duymadığını açıkça göstermiş yine bize. Tamamen groove, melodi ve klasik metal ruhu grubun sadece işte hızdan ibaret olmadığını, müzikal çeşitlilik anlamında da ne kadar geliştiklerini gösterdikleri şarkılardan bir tanesini dinledik şu an. 80'lerin o arena rock ruhunu modern bir prodüksiyonla günümüze taşımışlar. Bence çok da güzel yapmışlar. Albüm üzerinde dediğim gibi yani Fami'nin öne çıkması,
Albümdeki çeşitlilik, Asame'nin vokal aralıkları, her şey çok güzel kurgulanmış. Zaten o yüzden, şarkıların dizilimi, eee, tempoları vs. bence bizce daha doğrusu birkaç kişi böyle düşünüyoruz. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Bizce orada bir kurgu var ve onu çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu 2 tane daha şarkıyı dinledikten sonra, albüm bittikten sonra özel bu albüm üzerinde bir video hazırlayacağız. Orada kendimizce yorumlamalar yapacağız. İzlemek isterseniz de dediğim gibi o videoyu da izlersiniz. Daha 2 şarkı var çünkü daha bitmesi için. Ama burada, dediğim gibi çok çeşitliliği olan bir albüm. Herkesin yer yer öne çıktığı ve, diğerlerinde o öne çıkanı çok güzel desteklediği mükemmel bir yapı kurmuşlar, albümde ve, çok beğeniyoruz zaten biliyorsunuz grubu hep. Onların yaptığı işlerde gerçekten, keyif alıyoruz ve, dinlerken onları ben kendi açımdan söyleyeyim, her dinlediğimde daha fazla onlar için ne yapabilirim düşüncesindeyim. Yine Bandmade'de de öyle, eee, Hagane'de de öyle, Brave Metal hepsi için söylüyorum. Yani dinlediğim bütün Nemophila'da da öyle, Hanabi'de de öyle. Onlar için ne yapabilirim? Ama tabii, bir liste var ve bu listeye istinaden gitmek zorundayım. Çok keyifli bir şarkıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizi o yine geçmişlere götüren, son Hagana videosu da 80'lere götürmüştü. Yine 80'lere, gittiğimiz bir şarkı dinlemiş olduk hemen arkasından. Geçmişe gitmiş olduk. Gayet de güzel oldu. Keyifli bir şarkıydı dediğim gibi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.